Merhaba psikoloji severler. Bu videomuz kadınlar ve kadınları özellikle belli dönemlerde anlamakta zorluk çeken erkek izleyicilerimiz için. Öncelikle kadın izleyicilerimize sormak istiyorum. Siz de her ay kendinizi özellikle regl öncesinde fazlasıyla gergin, depresif ve öfkeli hissediyor musunuz? Hani böyle kola reklamı seyrederken bile duygulanırsınız ve ağlayasınız gelir. Ya da normalde sizi öfkelendirmeyecek bir şey karşısında son derece yüksek bir öfke gösterebilirsiniz. Heh, işte bunun bir adı var. PMS yani premenstrüel sendrom neredeyse tüm kadınların ortak problemi. Bazılarımızı yahu menopoza girsem de bu dertten kurtulsam artık dedirtecek kadar bunaltan PMS'yi konuşacağız bu videomuzda. Aman canım ne abarttınız. Annelerimiz zamanında da mı PMS vardı demeyin. Belki tıp literatüründe böyle bir tanı yoktu ama onlar da benzer şikayetleri yaşıyorlardı. PMS yani premenstrüel sendrom kadınlarda adet öncesi dönemde görülen gerginlik ve bir grup şikayeti içeriyor. Premenstrüel disfori bozukluğu ise bu şikayetlerin biraz daha yüksek şiddette yaşandığı dönemde ortaya çıkıyor. Evet, premenstrüel disfori bozukluğu artık DSM-5'te yer alıyor. Peki bu premenstrüel disfori bozukluğu nedir? Belirtileri nelerdir? Gelin bir bakalım. Özellikle bu adet öncesi gerginliği yüksek şiddette yaşayan kişiler varsa aramızda belki de bundan muzdariptir. Bir bakalım nedir ne değildir. Şimdi biraz sonra size sayacağım belirtilerin en az 5 tanesinin adet döngülerinizin çoğunda görülmesi gerekiyor. Yani geçici olarak 1 ay gördüm, 2 ay gördüm böyle bir sıkıntı. Bunlar sayılmıyor. Çoğu zaman, çoğu adet döngünüzde bunu yaşamış olmanız gerekiyor. Aynı zamanda bu belirtilerin kanamanız başladıktan sonra birkaç gün içerisinde iyileşmeye başlaması ve kanamanız bittikten sonra da iyileşmiş olması, bitmiş olması gerekiyor. Bu belirtiler regl tarihinizden en az 1 hafta, 10 gün hatta 2 haftaya kadar çıkabiliyor bazı kişilerde. Bu süreçte başlamış olması gerekiyor ve herhangi bir fiziksel ya da psikolojik başka bir tanıya bağlanamaması gerekiyor. Mesela bir taraftan da hipertiroidi bozukluğunuz vardır. Onda da benzer belirtiler görülebilir. Dolayısıyla bu belirtilerin sebebinin başka herhangi bir fizyolojik ya da psikolojik tanıya bağlanmaması gerekiyor. Evet, birinci belirtimiz belirgin duygusal değişkenlik. Yani duygu durumunda böyle dalgalanmalar yaşama. Mesela iyi hissederken birdenbire kendini çok kötü hissetme, çok hüzünlü, çok depresif hissetme ya da çok öfkeli hissetme. Ya da belirli olaylara karşı artan seviyede bir hassasiyet. İkinci belirtimiz belirgin bir biçimde çok kolay öfkelenme, çatışmalarda artma. Yani o dönemde insanlarla yaşadığınız çatışmaların ciddi biçimde artması, belki daha fazla kavgacı bir hale bürünmeniz. Belirgin bir çökkün duygu durumu, umutsuzluk duyguları ya da kendini küçümseyen düşünceler. Belirgin bir bunaltı, gerginlik ya da diken üzerinde olma, sinirli olma hali. Olağan etkinliklere karşı ilgide azalma. Yani normalde size keyif veren aktivitelere karşı pek bir şey hissetmeme. Odaklanmakta öznel güçlük çekme. Uyuşukluk, kolay yorulma ya da içsel güçte belirgin bir düşüklük. Belirgin bir yeme isteği değişikliği. Yani aşırı yemek yeme ya da belirli yiyeceklere karşı aşerme. Aşırı uyku uyuma ya da uykusuzluk çekme. Bunalmışlık ya da denetimini yitirmişlik duyumu. Göğüslerde duyarlılık ya da şişme, eklem ağrıları, kas ağrıları. Ya böyle davul gibi şişmiş gibi hissetme kendini. Ve evet, son olarak bu belirtilerin yaşam kalitenizde belirgin bir bozulmaya yol açmış olması. Yani örneğin bunlar yüzünden, bu sıkıntılar yüzünden iş yerinde sorunlar yaşamak, okulda belki bir takım sorunlar yaşamak, sosyal ilişkilerinizde bir takım sıkıntılar yaşamak ciddi biçimde yine belirtilerden bir tanesi. Aslında regl öncesi dönemde hormonal değişikliklerden kaynaklı her kadın az ya da çok bu belirtileri yaşar. Ancak eğer bu belirtiler belli bir şiddetin üzerindeyse, artık böyle hakikaten sizi ciddi biçimde depresif ya da kaygılı bir hale getiriyorsa, hatta böyle panik atağa benzer bazı belirtiler yaşıyorsanız artık bir uzmandan yardım alma vaktiniz gelmiş olabilir. Dolayısıyla eğer bu gibi sıkıntılarınız varsa bir psikiyatri hekiminden ya da belki bir kadın doğum uzmanından yardım alabilirsiniz. Peki adet öncesi neden bu kadar gergin oluyoruz? Hatta bambaşka insanlara dönüşebiliyoruz bazılarımız. Kendimizi daha sonrasında tanımakta zorlanabiliyoruz. Bunun sebeplerinden bir tanesi GABA
yani gamma aminobutyrik asit. Bu beynimizde bulunan ve sinir hücrelerini sakinliğe, dinginliğe teşvik eden bir nörotransmitter. Sinirlendiğimiz zaman bizi sakinleştiren, kaygılandığımız zaman bizi dinginleştiren, uyku zamanı uykuya geçişimizi kolaylaştıran bir kimyasal. Ve tahmin edin adet dönemlerimizde ne oluyor? Evet, GABA'nın etkinliği azalıyor. Dolayısıyla bizler daha hırçın, daha gergin ve bir kere sinirlendiğimiz zaman da kolay kolay gevşeyemeyen bir hale dönüşüyoruz. Yani bu bir şımarıklık, bir abartma falan değil. Hakikaten bazı kadınlar bunu biraz daha yoğun yaşıyorlar. Kişiden kişiye göre değişmekle beraber. Hatta bu yüzden Amerikan mahkemelerinde bu dönemde işlenen suçların cezai indirim alabildiği söyleniyor. Peki bu dönemde GABA neden azalıyor? Bunun sebeplerinden biri progesteron hormonunun da azalmış olması. Evrimsel bakış açısı ise bu olayı yani regl öncesi dönemde daha hırçın olmamızı şöyle açıklıyor. Kadının bu dönemdeki hırçınlığı, gereksiz çiftleşmeyi, dolayısıyla gereksiz enerji harcamayı engellemek içindir. Ne de olsa bu dönemde yumurtlama olmadığı için çiftleşmeye de gerek yoktur. Peki bu dönemi daha rahat atlatabilmek için neler yapabiliriz? Şimdi bir kere eğer bu belirtileri gerçekten çok ciddi boyutlarda yaşıyorsanız, hayatınızı ciddi anlamda olumsuz olarak etkiliyorsa bir psikiyatri hekimiyle görüşmenizi öneriyorum. Fakat bunun dışında da aslında genel olarak psikolojik ve fizyolojik direncimiz daha düşük olduğu zamanlarda bu etkileri daha yüksek şiddette hissediyoruz. O yüzden her anlamda psikolojik ve fizyolojik direncimizi güçlü tutmamız gerekiyor. Fizyolojik direnç kısmı benim işim değil. Onunla ilgili zaten çoğu insan çeşitli hekimleri takip ediyor, bununla ilgili bilgileri alıyor. Ancak psikolojik dayanıklılığı arttırmak için neler yapabiliriz diyorsanız bununla ilgili videolarım Stresle Baş Etme oynatma listesinde bulabilirsiniz. Benim kendi adıma bu dönemi daha rahat geçirebilmek için kullandığım en önemli tekniklerden bir tanesi tabii ki nefes egzersizleri. Nefes egzersizleri bir taraftan bedenimizi gevşetirken, o gerilmiş olan bedenimizi gevşetirken diğer yandan da aslında bağışıklığımızın güçlenmesine de yardımcı oluyor ve bu dönemi biraz daha rahat atlatmamızı sağlıyor. Biliyorsunuz nefes egzersiziyle bizi sakinleştirmekten sorumlu olan parasempatik sinir sistemini aktive edebiliyoruz. Dolayısıyla bu dönemi daha rahat atlatabiliyoruz. Nasıl yapıldığını bilmiyorum, nefes egzersizi nedir, nasıl uygulanır diyorsanız şuradaki videomdan ulaşabilirsiniz. Nefes egzersizi nedir, neden önemlidir, ne işe yarar ve nasıl yapılır detayları bulabileceksiniz. Benim kendi adıma bu dönemi daha rahat geçirebilmek için başvurduğum yardımcı yollardan biri de rahatlatıcı bitki çayları ki ben bunda sadece ıhlamuru kullanıyorum açıkçası. Hem ödem attırması sebebiyle hem de böyle sakinleştirmesi sebebiyle ıhlamuru seviyorum. Marketlerde bu döneme özel hazırlanmış bazı bitki çaylarını görebilirsiniz. Belki bunlardan da faydalanılabilir. Fakat çoğunun içerisinde yani bu rahatlatmak için hazırlanan bitki çaylarının çoğunun içinde St. John's wort denilen sarı kantaron otu bulunuyor. Şimdi sarı kantaron otu eğer hali hazırda bir antidepresan kullanıyorsanız bununla etkileşime girebiliyor. Bu yüzden bu konuda dikkatli olmanızı öneririm. Ve tabii ki her derde deva bir diğer teknik de egzersiz. Bu dönemde genellikle halsiz olduğumuz için, düşük enerjili olduğumuz için pek çıkasımız gelmez. Ancak yine de hiçbir şey olmasa bile bir yürüyüşe çıkmak ya da yoga hareketleri yapmak, böyle çok zorlamayan, daha sakin, belki yin yogadan bazı pozları deneyimlemek size iyi gelebilir. Ve benim bu dönemle ilgili son önerim, önemli kararlarınızı aman diyeyim bu dönemde almayın, sonradan pişman olabilirsiniz. Benim çok yakın bir arkadaşım her regl döneminde sevgilisinden ayrılma kararı alıyordu. Ve ardından o döneme denk geldiğini fark edip bir dakika biraz bekleyeyim belki geçer diyordu ve gerçekten de geçiyordu. Malum bu dönemde pek sağlıklı düşünemiyoruz. O yüzden mümkün mertebe şöyle bir hafta 10 gün kadar o kararları erteleyebiliyorsanız erteleyin. Evet, bu videoyu buraya kadar izlemiş erkek izleyicilerimiz varsa eğer şu anda gerçekten bir takdiri, bir alkışı hak ediyorlar. Zannediyorum artık bu bilgilerden sonra çevrenizdeki kadınlara özellikle belirli dönemlerde biraz daha anlayışlı davranabilirsiniz. Çoğu zaman benim gözlemlediğim şey erkeklerin bunu bir kapris, bir şımarıklık gibi gördükleri, halbuki gerçekten de
elimizde olan bir şey değil. Bu dönemler biraz özellikle bazılarımız için yoğun, sıkıntılı geçebiliyor. Kendinizi daha yakından tanımak, stresle baş edebilmek için etkili yolları öğrenmek istiyorsanız doğru kanaldasınız. Bu kanalda her hafta psikoloji ve kişisel gelişim konularında yeni videolar paylaşıyoruz. Bu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene basarsanız minnettar kalırız. Ayrıca bu kanalı desteklemek isteyenler katıl üyesi olarak da bize destek verebilirler.